Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm diyorum. God of War'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hikayeleri araştırdım ama Modsogner ile alakalı çok büyük bir hikaye bulamadım. Ben de bu yüzden size Sigurd Fafnir hikayesini anlatacağım. Hatırlarsınız zaten bu Fafnir'in ve Andvari'nin laneti hikayesinden bahsetmiştik ama tekrardan anlatalım. Dinlemeyen arkadaşlar olabilir. Hordis'in Sigurd adı verilen bir oğlu oldu. Sigurd, babasının keskin gözlerine sahipti. Yetişkinliğine erdiğinde herkesten daha uzun ve daha iri yarıydı. Bebekliğini Kral Halfrek'in sarayında geçirmişti. Ardından becerikli bir demirci olan Regin'in himayesine verildi. Regin, erkeklerin uğraştığı işlerde, büyülü ürünlerde ve dil konusunda hünerli bir adamdı. Onun himayesi altındaki Sigurd da bu işlerde beceri edinecekti. Hreidmar adında zengin bir adamın oğlu olan Regin'in iki erkek kardeşi vardı. Otr ve Fafnir. Otr zaman zaman bir su somuruna dönüşür ve zamanını Hreidmar'ın evinden çok da uzak olmayan bir şelalede somon yakalayarak geçirirdi. Bu şelale Andvari şelalesi olarak adlandırılıyordu. Çünkü Cüce Andvari bir turna balığı şeklinde bürünüp bu sularda gezinirdi. Günlerden bir gün Odin, Loki ve Hoenir bir yolculuğa çıktılar. Şelaleye vardılar ve orada bir susamurunun bir somon yediğini gördüler. Bu susamuru balığın gittikçe küçüldüğünü görmeye dayanamadığı için balığı yerken gözlerini kapatmıştı. Loki yerden bir taş aldı ve susamuruna fırlatıp onu öldürdü. Ardından tek taşla hem susamurunu hem de somonu öldürdüğüne dair böbürlenmeye başladı. Avlarını yanlarına alıp Hreidmar'ın evine gittiler. Geceyi orada geçirmek için izin istediler. Bu sırada yakaladıkları susamunu da gösteriyorlardı. Hreidmar, adamların yüzdükleri susamunun derisini anında tanıdı. Regin ve Fafnir'in yardımıyla Aesir'i esir aldı ve onları bağladı. Aesir tanrıları hayatlarına karşılık olarak adama ne isterse sunabileceklerini söylediler. Bunun üzerine Hreidmar, susamunun derisinin içini altınla doldurmalarını, yüzeyini de yine altınla kaplamalarını istedi. Bu sözü yerine getireceklerine dair ant içtikten sonra salındılar. Loki hemen Ran'a gitti ve onun ağını ödünç aldı. Ardından şelaleye döndü ve bu ağla Cüce Andvari'yi yakaladı. Loki sahip olduğu tüm altınları hemen teslim etmezse onu öldüreceğini söyleyerek Andvari'yi tehdit etti. Cüce tüm zulasını mecburen teslim etmesine ama küçük bir altın yüzüğü vermediğini gören Loki onu da vermesi için zorladı. Cüce yalvardı, yakardı ama Loki kulak asmadı ve yüzüğü de aldı. Andvari tam kayalığının içine girecekti ki durup şunları söyledi. Cücenin altını iki erkek kardeşin ölümüne ve 8 prensin anlaşmazlığa düşmesine sebep olacak. Altınlarımı elinde bulunduran hiç kimse neşe yüzü görmeyecek. Böylece altının üzerine, özellikle de yüzüğün üzerine tıpkı zamanında kılıç Tyrfing'de olduğu gibi bir lanet yüklendi. Loki tüm bu hazinenin Hreidmar'a huzur getirmeyeceğini anladığında memnun oldu. Loki Zula ile birlikte geri döndüğünde Hreidmar önce derinin içini altınla doldurdu. Sonra bir ucundan kaldırıp dışını da altınla kapladı. Bu şekilde tüm altını kullandı. Geriye yalnızca yüzük kalmıştı ve bu yüzüğü de Odin aldı. Hreidmar nasıl olduysa ağız kenarındaki bir kılın kaplamamış olduğunu gördü. Odin Andvari'nin yüzüğünü geri vermek zorunda kaldı. Loki ise cücenin zulasına yüklenmiş laneti tekrar dile getirdi. Regin ve Fafnir babalarına gidip kardeşlerinin ölümü için verilen altından pay istediler. Hreidmar'ın bu isteği geri çevirmesi üzerine Fafnir babasını uykusunda öldürdü. Ardından tüm altını miras olarak aldı. Mirastan pay alamayan Regin, Kral Halfrek'in sarayına gitti ve orada kralın özel demircisi oldu. Fafnir'in elinde ayrıca korkunç bir miğfer ve Rotti adıyla anılan pahalı bir kılıç vardı. Kendini zehirli bir ejderhaya dönüştüren Fafnir, Gnita çalılığı adını verilen bir yerde kendine bir sığınak yaptı ve zulasının başında öylece beklemeye başladı. Regin, Fafnir'i öldürmesi ve hazineyi ele geçirmesi için Sigurd'u cesaretlendirdi.
Böylece Regin de büyük bir ün kazanacaktı. Sigurd, Halfbrek'e gidip ondan Sleipnir'in ırkından gelen ve daha önce hiç kimsenin sırtına binmediği müthiş at Grani'yi aldı. Regin de Sigurd için bir kılıç dövdü. Ancak Sigurd denemek için kılıcı Regin'in örsüne vurduğunda kılıç ikiye ayrıldı. Aynı şey Regin'in Sigurd için dövdüğü ikinci kılıca da oldu. Bunun üzerine Sigurd'un annesi oğluna Sigmund'un kılıcının parçalarını verdi. Regin emir üzerine bu parçalardan müthiş bir kılıç dövdü ve kılıca Gram adı verildi. Gram örs testinden sapasağlam çıktı. Sigurd örsü baştan aşağı ikiye yarmıştı. Ama kılıcın kenarlarında hiçbir hasar yoktu. Bunun üzerine kılıcı Ren nehrine taşıdı. Akıntıya bir yün yumağı bırakıp bu yumağı kılıcın kenarına doğru yüzdürdü. Gram bu yün yumağını da iki parçaya ayırdı. Regin Sigurd'a artık hiç vakit kaybetmeden Fafnir'in karşısına çıkmasını söyledi. Fakat Sigurd önce babasının ölümünün intikamını almak istediğini belirtti. Gripir adında bilge bir adamdan tavsiye aldı. Bu adam Kraliçe Hordis'in erkek kardeşiydi. Böylece Sigurd yazgısı boyunca izleyeceği yolu öğrendi. Çok geçmeden Halfbrek'ten savaşçılar ve gemiler istedi. Bu şekilde Hunding'in oğullarına karşı kafa tutabilecekti. Tüm istekleri yerine getirildi. Gemisiyle yelken açarken çok görkemli görünüyordu. Bir süre sonra sert bir fırtınaya yakalandılar. Bu sebeple dağların denize doğru yaptığı çıkıntının altına sığındılar. Uçurumun kenarındaki adam gemiyi selamlayıp içindeki gezginlerin kim olduğunu sordu. Regin, Filon'un Sigurd komutasında olduğunu söyledi ve adama ismini sordu. Adam cevap verdi. Adı Nikar'dı ama ona isterlerse dağın yaşlı adamı Feng veya Fjolnir de diyebileceklerini belirtti. Onu gemiye aldılar. Birdenbire rüzgarlar uygun bir yönden esmeye başladı. Sigurd adama savaşa giderken karşılaşabilecek en iyi alametleri sorduğunda adam şöyle bir cevap verdi. Kara bir kuzgun tarafından takip edilmek iyiye işarettir. Yolculuk esnasında aklı fikri şanda olan iki kahramanla karşılaşmak da iyidir. Diş budak ağacı altında uluyan kurdun sesini duymak da iyi bir işarettir. Eğer düşmanları seni görmeden sen onları görmeyi başarırsan onlara karşı şanslı olursun. Hiç kimse batan güneşe karşı dururken savaşmamalıdır. Zira savaşta iyi gören taraf kazanır. Eğer bir adam savaş meydanına giderken tökezlerse bu büyük bir şanssızlığa delalettir. İnsanlar sabahları yıkanıp saçlarını taramalı ve karnını doyurmalıdır. Çünkü akşamın ne getireceğini hiç kimse bilemez. Bu şekilde bir süre yollarına devam ettiler. Çok geçmeden Sigurd ve Hunding'in oğulları arasında ölümüne bir savaş yapıldı. Lyngvi esir alındı. Kardeşleri öldürüldü. Lyngvi'nin sırtına bir kan kartalı oyuldu. Yani kaburgaları sırtından çıkarıldı ve ciğerleri bu açıklıktan dışarı çekildi. Allah'tan yemek yemişim he. Tüm bunlardan sonra Sigurd ve Regin Fafnir'i öldürmek için Granita çalınına doğru koyuldular. Regin, Fafnir'in su aramak için süründüğü yollardan birinin tam karşısına bir hendek kazmaları gerektiğini söyledi. Sigurd bunu yaptı. Bu sırada Regin korkudan bir köşeye saklanmıştı. Tam o anda uzun sakallı yaşlı bir adam Sigurd'un yanına geldi ve birkaç hendek daha kazması için onu ikna etti. Bu hendeklerin birinde beklemesini söyledi. Diğer hendeklerse ejderhanın püskürteceği oluk oluk zehir için bir çıkış yolu sağlayacaktı. Eğer böylesi bir önlem almasaydı çok pişman olurdu. Böylelikle Sigurd, Regin'in kendisine karşı komplolar kurduğuna dair ilk işareti yakalamış oldu. Sigurd birkaç hendek daha kazdıktan sonra hendeklerin birinin içine saklandı. Bir süre sonra Fafnir çıka geldi. Akın akın zehir tükürüyor ve öylesine vahşice hareket ediyordu ki toprak adeta titriyordu. Sigurd hiç vakit kaybetmeden kılıcını kabzasına kadar ejderhanın vücudunun sol tarafına sapladı. Ardından hemen ayağa fırladı. Yarısının ölümcül olduğunu hisseden ejderha ona adını söylemesini istedi. Çünkü Fafnir bu bilgiyi öğrenebilirse katilini adıyla lanetleyebilecek ve intikamını alabilecekti. Sigurd en başta gerçek adını gizlemeyi düşündü. Ama ejderhanın kışkırtmaları üzerine gerçeği söyledi. Bunun üzerine Fafnir artık Sigurd'un eline geçen altınların üzerindeki laneti tekrar dile getirdi. Sigurd, Fafnir'e tanrılara ilişkin çeşitli meseleler hakkında birkaç soru sordu. Fafnir bu sorulara cevap verdikten hemen sonra oracıkta öldü. Sigurd kılıcındaki kanı silerken Regin
gelip başardığı kahramanca iş için ona metiyeler düzdü. Ama aynı zamanda Fafnir kendi kardeşi olduğundan aldığı can karşılığında kendisine bir kefalet borcu olduğunu ekledi. Yalnızca Fafnir'in kalbini istiyordu. Sigurd'un bu kalbi kızartmasını talep etti. Regin kılıcı Ridil ile ejderhanın kalbini çıkardı. Fafnir'in kanından içti ve uyumak için uzandı. Sigurd ateş yakıp kalbi bir şişte kızartmaya koyuldu. Ama pişip pişmediğini kontrol etmek için parmağıyla kalbe dokunduğunda elini yaktı. Hemen parmağını ağzına götürdü. Fafnir'in kalbindeki kan diline bulaşınca artık kuşların dilinden anlayabildiğini fark etti. Çalılıklardaki mavi baştan kara kuşlarının şöyle cıvıldadığını duydu. Sigurd, ejderhanın kalbini yerse akıllılık yapar. Ona karşı bir ihanet planı kuran Regin'i öldürür ve Fafnir'in zulasını da alıp giderse en iyisini yapmış olur. Bunu duyan Sigurd, Regin'in başını kesti ve Fafnir'in kalbini yiyip kanını içti. Ardından kuşları tekrar duydu. Sigurd'a Hindarfell dağının tepesine gitmek, orada ateşlerle çevrelenmiş salona zorla girmek ve büyü yüzünden kendinden geçmiş bir halde uyuyan savaşçı kadını uyandırmak yakışır. Sigurd önce Fafnir'in sığınağına gitti. Oradan demirden kirişlerle ve kapılarla çevrelenmiş bir ev buldu. Altın toprağa gömülüydü. Tüm zulayı yanına aldı. Fafnir'in diğer hazinelerini, yani dehşet miğferini, altından zırhını ve kılıç Rotti'yi de geride bırakmadı. 2 devasa sandığı hazinelerle doldurdu ve bunları Grani'nin sırtındaki semere bağladı. Her bir yanına bir sandığı koydu. Atın önünden yürümek istedi. Ama Grani sahibi de sırtına binmeden tek adım atmadı. O günden sonra Sigurd Fafnirsbane unvanıyla anıldı.